Hasta kolu fibromiyalji derslerinin sekizincisindeyiz. Daha çok erkeklerde görülen bir problemle birinci koç sendromu ile devam edeceğiz. Birinci koç sendromu normalde bizim bu kaburga kemiklerimize kot diyoruz. Böyle ince ince pirzolada olan kemikler. O birincisi bir 2 3 4 diye aşağı doğru gider, onlar sıra halinde göğüs kafesini oluşturur. Birincisinin konumlanışı nedeniyle hem bizim bu omurilikle birlikte omuriliğe giden sempatik dediğimiz bedenden giden sinirlerin zincir, oradaki sterlat ganglion dediğimiz o ana istasyon gibi bir ganglionun ve oradan kola ve giden ve beyne başa da giden arterlerin geçiş yeri kalpten çıktıktan sonra o bölgeye de çok komşuluğu var. Bir şekilde o zorlandığında, o yerinden oynadığında diyebiliriz bir anlamda, bu yapılara bası oluşturur. Ve bu bası sonucunda o birçok şikayet siniri de etkilediği için birçok şikayet ortaya çıkar. Hatta tanısının damarı etkilediği için iki kolun nabızları eşit olmaz. İki tarafın nabızları etkilenen, bu birinci kotun olduğu etkilenen tarafın nabzı da sıkıntı olur. Nabzı düşer bası olduğu için, ama en çok şikayetler sinirlerdeki etkisi nedeniyle ortaya çıkar. Baştan aşağı birçok probleme neden oluyor. Başta bir instabilite diyebildiğimiz sersemlik hissi, baş ağrıları, bir ağırlık hissi, biraz vertigonöz, baş döner gibi bir his, ama daha çok göğüs bölgesinde ağrı, kas ağrısı gibi ağrılar, kola vuran ağrılar, çarpıntı hissi, panik atak hissi ve hatta EKG dediğimiz kalp elektrosunda bile değişimlere neden olur. Karında böyle diyare, ishal gibi problemler, karınla ilgili şikayetler yapar. Ve özellikle bu bölgede algodistrofi dediğimiz böyle garip ağrılara, dayanılmaz ve çok garip ağrılara neden olur. Şimdi bu şikayetler sol tarafa, genelde birinci koz sendromu sol tarafta daha fazla olur. Sağ tarafı sağ elli olduğumuz için çok kullandığımızdan sağ taraf kasları daha sağlamdır. Hani o birinci kotun oynayıp sıkıntı yaratmasına daha kontrol edebilir. Sol taraf daha zorlanmaya müsaittir. Hatta bazen fibromiyalji hastalarında görülür, o aşırı halsizlik, yorgunluk var ya, bu sinirler etkilendiğinde, yani işte başını yukarıya kaldırma, saçını yıkama, alışveriş torbası taşıma, bunlar bile çok büyük sıkıntı ve yorgunluk hissi ve yapmakta zorlanmaya neden olabilir. Aslında anlattığımız şikayetler birazcık fibromiyalji şikayetleriyle örtüşüyor. Ha, benim hem fibromiyalji hem birinci koç sendromu olan hastalarım oldu. Birinci koç sendromu olup fibromiyalji gibi tanı alan hastam da oldu. Şimdi erkeklerle ilişkisi nerede? Genç ve orta yaşa yakın erkeklerde çok yaygın. Özellikle geçtiğimiz son yıllarda, bu dönemde belli bir şekilde fitness ve spor merakı çok yaygın. Ve beraberinde ciddi ağırlık kaldırıyorlar artık, yani neyse, ağırlık kaldırırken yüksek ağırlıkta tabii sağ taraf sol taraf kadar gelişmiş olmadığı için zorlanıyor ve zorlanınca da birinci koz sendromu gelişiyor. Birinci koz sendromu gelişince de işte bir kalp krizi geçiriyorum. Kolda da uyuşma ve ağrı yaptığı için birçok kalp tetkiki yaptırıp sol tarafında kaburga ve bölgesinde, kalp bölgesinde, kaslarda çok ağrısı olan ama herhangi bir sonuç alınamayan, bir şey bulunamayan, öyle olunca da fibromiyalji gibi de değerlendirilen hastalar oldu. Hatta yıllarca hayatını etkilemiş ve çalışmasını, iş hayatını, bütün hayatını etkilemiş hastalarım oldu. Şimdi bir fibromiyalji tanısı almış hastalarıma söylüyorum. Şikayetleriniz özellikle sol taraf ağırlıklı ve göğüs bölgesi ise, bu daha çok genç erkeklerde çok görülüyor. Ve böyle bir şikayetiniz varsa ve şikayetinizin oluşmasıyla o dönemde özellikle spor ve benzeri veya zorlayıcı bir şey başınıza geldiyse, altında birinci koç sendromu yatabilir.
Açık söylemek gerekirse ben bu işi 20 yıla yakındır ağrı spesifik çalışıyorum ve ilaç yazmayıp nedenleri bulup çözmekle uğraşıyorum. Biliyorsunuz benim spesifik alanım. İlk yıllarda ben bunun farkında değildim. Ben bile atlıyordum. Duymuştum ama çok pratikte kullanmıyordum. Aurikületerapi eğitiminde bunu kullanma ve bunun önemi ve de bunu kulakta kullanarak da bir anlamda resetleyip iyileşmesinde büyük rol kat edebildiğimi gördükten sonra daha uyandım. Hatta daha önce fibromiyalji diye takip ettim bir hastamda. Tekrar geri dönüp çağırdığımda birinci kos sendromunu da tespit edip şikayetlerinde çok büyük bir değişim de sağladım. O yüzden de meslektaşlarıma da anlatıyorum bunu. Hekiminiz de çok farkında olmayabilir. Birinci kot sendromu beklenenden çok yaygın. Hele böyle ağırlık kaldıran bir hastaysa mutlaka düşünmekte fayda var. Sağ tarafta da olabilir ama sol tarafta daha çok yapıyor ve sol tarafta şikayetlerde böyle bir göğüs bölgesi çarpıntıyla falan bir ağırlık varsa aklınızda olsun. Tedavisinde aurikületerapi çok işe yarıyor ve tabii ki hastanın belli yapması gerekli olan egzersizler var. O bölge kaslarını güçlendirmeye yönelik spesifik egzersizler internetten bile arayıp bulabilirsiniz o egzersizleri. Birinci kot sendromu yazıp o egzersizleri yazarak bulabilirsiniz. Bu egzersizleri yapmakta da fayda var. Zaten ben aurikületerapi ile düzelttikten sonra da hastaya bu egzersizleri veriyorum. Fibromiyalji çok yönlü, çok şey bir hastalık olmakla birlikte bazen çözerken kullandığımız araçlar çok farklı olabiliyor. Problem zaten bu hastalarda objektif bir şey bulunamaması, hani filmde tahlilde bir şey bulunamaması aslında nereye bakacağımızı bildiğimizde yani birinci kod bölgesiyle görüntüleme yapsak ve o bölgeye özel bir çalışma yapsak belli fonksiyonlar testi bile çok kolay. Hastanın iki nabzına bakıp kolunu elini belli açılarda kaldırıp başını çevirterek belli testleri var. O testlerle bile bu tespit edilebiliyor ama yani düşünmek gerekiyor bunu. Hasta okulunun amacı da zaten sizlere de bir farkındalık yaratmak. Kendi hekiminiz olun demiyorum ama çok bu kadar karışık şeyde hekiminiz her zaman her şeyi düşünemeyebilir. Ama böyle bir şikayetiniz varsa bir internette araştırın, bir bakın, egzersizlerini yapın. Kendi otomanipülasyon dediğimiz egzersizleriyle kendi kendinize bile yol kat edebilirsiniz. Böyle bir bilgilendirmeyi önemsiyorum. Sizler de faydalı bulursanız hem YouTube kanalımı takip edin hem de bu tür şikayetler olan yakınlarınızla paylaşın.